Gumball. Milyonlarca çocuğun izlediği rengarenk, saçma sapan bir komedi dizisi. Ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz o kare bu dizinin son sahnesi. Bir karakter kendi evreninin hiçliğe yutuluşunu izliyor. Herkes bunun garip bir final şakası olduğunu düşündü. Ama yıllar sonra yapımcılar gerçeği itiraf ettiler. Ve bu videonun sonunda yapımcıların o itirafını dizinin o bölümünden kendi ağızlarından duyacaksınız. Çünkü bu dizinin hayranları en başından beri haklıydı. Önce hiç izlememiş olanlar için ufak bir özet geçeyim. Burası Elmore. Tam anlamıyla her şeyin capcanlı olduğu bir kasaba. Gumball diye mavi bir kedi var. Ve evlat edinilmiş kardeşi turuncu bir balık olan Darwin. Elmore'daki okulun koridorlarında gezen gerçek boyutlarda bir T-Rex bile var. Hatta bir muzla evli başka bir muz. O da var. Ve bu dünya tamamen gerçekçi bir şekilde yansıtılmış. Ve bu dünyada bir T-Rex'in olması ya da bir muzun canlı olup başka bir muzla evlenmesi ya da bir kedi ve bir balık haber değeri bile taşımıyor herhangi bir salı günü gibi. Ve itiraf edeyim, ben de yıllarca kafa dağıtmak için bir çizgi film olarak bunu izledim ve muhtemelen sizler de izlediniz. Ama bu rengarenk kasabanın bir gerçeği var. Kimsenin bakmadığı ve uzun süre boyunca açılmamış bir çekmece duruyor. Ve şimdi onu açıyorum. İşte bahsetmek istediğim bölüm bu. The Void. Yani hiçlik. Hiçlik dediğimiz yer Elmore kasabasının içinde saklanmış bir boyut aslında. Ve bu boyut evrende yapılmış hataların, unutulmuş fikirlerin ve artık işe yaramayan her şeyin atılmış olduğu bir çöplük. Dizi bunu bir şaka gibi sundu ama bir çöplüğün var olması bir şeylerin atıldığı ya da unutulması gerektiği anlamına geliyor. Ve bir gün, yani dizinin sonunda oraya bir karakter atıldı. Adı da Rob. İlk sezonlarda arkada bulunan, tek tük repliği olan bir figürandı. Ve suçu neydi? Önemsiz olmak. Hikayeye herhangi bir katkısı kalmadığı için evren onu hiçliğe attı. Burada bir düşünmenizi istiyorum. Var olmuş olduğunuz evren size herhangi bir ihtiyacı kalmadığını düşünüyor ve sizi kendi çöplüğüne atıyor. Ama Rob bir şekilde oradan kaçtı ve geri döndüğünde o önemsiz figüran artık o kadar da önemsiz olmadığını fark etti. Çünkü Void'un içinden Gumball evrenine baktığında bunun bir kurmaca olduğunu gördü. Bu gerçek bir dünya değildi, bir çizgi filmdi. Rob orada bunu görmüştü. Ve mantık olarak Elmore'da kurgusal karakter olduğunu bilen tek kişi de oydu. Ve geri döndüğünde Gumball'a duyduğu nefret bambaşkaydı. Çünkü nefretinin sebebi şuydu: sen başrolsün ve ben senin kadar önemli olmadığım için çöpe atıldım. Ama şunu söylemeliyim: Rob bu hikayenin asıl meselesi tabii ki de değil. Rob sadece bizim için burada bir belirti. Burada asıl görmemiz gereken şey evrenin bir son kullanma tarihi oldu. Ve artık o tarih yaklaşıyordu. Rob herkesi uyarmaya çalışırken dizi kendi sonunun sinyallerini vermeye başlamıştı bile. Dizideki Banana Barbara'nın geleceği çizdiği tablolardan bir tanesinde ne yazıyordu? Gelecek yok. Kelimesi kelimesine böyle. Ve başka bir tuhaflık da Gumball'un 13. yaş gününün hep yaklaşıyor olması ama hiçbir zaman 13. yaş gününün gelmemesi. Sanki karakterlerin büyümesine izin verilmiyordu ve büyüdüklerinde bir şey bitmiş olacaktı. Ve sonra o final geldi. The Inquisition. Kasabaya Superintendent Evil diye bir adam geliyor ve herkesi teker teker insana dönüştürmeye başlıyor. Rengarenk dünya gözümüzün önünde normalleştiriliyor. Bölümün son sahnesinde Rob uyanıyor ve okuldaki herkesin teker teker The Void tarafından yutuluşunu izliyor. Ardından ekran kararıyor ve dizi bitiyor. Dizinin içinde o dünya yok olurken gerçek dünyada ise Gumball iptal ediliyordu. Yıllarca bu bir hayran teorisi olarak kaldı. Void, Elmore'u yutacaktı ve iptal kıyametin ta kendisiydi. Güzel teori ama kanıtı yoktu tabii. Ta ki dizi geri dönene kadar. Devam serisiyle birlikte gelen The Rewrite bölümüyle kural aslında açıklanıyordu. Kuralı dizinin kendi ağzından açıkça söylemişlerdi. Eğer dizi iptal edilirse ya da karakterler kurgusal olduklarını anlarlarsa Void o evreni yutacaktı. Videonun başında da söz verdiğim teori aslında buydu. Yani hayranlar aslında doğru bir şey düşünmüşlerdi. Üstelik yapımcılar yeni serinin hikayesini tam olarak da bunun üzerine kurdular. Void artık arka planda kalan bir kavram olmayacaktı. Dizinin ta kendisi ve yapı taşı olacaktı. Yani Gumball'ın kıyameti aslında iptalin ta kendisi. Bu dizi yayında olduğu sürece o dünya var. Ne zaman ki biz diziyi izlemeye bıraktığımızda o dünya yok olacaktı. Belki bu teorinin bu kadar tutmasının sebebi aslında orada anlatılan korkunun da hayatımızda var olduğu gerçeği. Görülmediğimizde ve kimse bizi tanımadığında var olmayı bırakmak. Rob'un öfkesi de, Elmore'un kıyameti de aslında tamamen bununla ilgili. Bir sonraki videoda da böyle saklı kalmış hikayelerin varlığına tekrardan bakacağız ama var olmaya devam etmek istiyorsanız bu kanala abone olmayı unutmamanız gerekiyor. Çünkü bu da böyle bir evren.
Ve hatırlatırım, izlenmeyen dünyalar yutuluyor ve kayboluyor. Gelecekte görüşürüz Rob. Ama gelecek yok ki.